Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni hikaye ile karşınızdayım. Hikaye biraz uzun, yaklaşık 10 bölüm. Hazırsak birinci bölüm ile başlıyorum. Keyifli seyirler. Öncelikle kendimi tanıtayım. Adım Sinan. 89 doğumluyum ve fakir sayılabilecek bir ailenin küçük çocuğuyum. Ama küçük dedim diye aklınıza o dizilerde gördüğünüz şımartılmış küçük kardeşler gelmesin. Çocukluğumdan itibaren ailem sağ olsun hayatımda kavga gürültü eksik olmadı. Ondan olsa gerek ben hep içe kapanık birisi oldum. Tek derdi para olan bir baba, çocukken bile beni sevdiğinden bir türlü emin olamadığım bir anne ve ne zaman ağlasam yanıma koşan bir ablayla büyüdüm. Şimdi oturup düşünüyorum eğer ablam olmasa ne olurdu diye. Cidden hayal edemiyorum. Hayatımda iyi ki var dediğim iki insandan biri ablamdır kısacası. İlkokulu 8 sene mahallemdeki okulda okudum. 8 senem evden okula, okuldan eve hapis hayatı gibi geçti. Derslerim hiçbir zaman çok iyi olmadı. Ama bir şekilde geçtik sınıfı. 7. sınıf bittiğinde babam yanına çekti ve sana iş buldum. Hayatı öğrenmen lazım, çalışacaksın dedi. O zaman ses edemiyorsun tabii. Ne derse tamam dedi. Ve beni sanayiye götürdü. Zaten bizim neslin çoğu o sanayi tozunu bir kere de olsa yutmuştur. Şimdi sorsanız bana ne öğrendin diye cidden bir gibim öğrenemedim. 3 ay köpek gibi çalıştım. Aldığım haftalıkları götürüp babamın eline saydım. Aradan 2-3 kuruş atardı bana. Onları da anında götürüp bakkalda harcadıktan sonra 5 parasız gezerdim. Böyle yazın son haftası geldi. Babam ilk defa işten beni almaya geldi. Şaşırdım tabii haliyle. Sami abi vardı. Şimdi ne yapıyordur bilmem. Cebinden o zamanki haftalığımın yaklaşık 2 katı kadar para çıkardı. Seneye de yerin hazır, bak bu kapı hep sana açık filan bir ton şey saydı. İçimden nah gelirim deyip elini öpüp ayrıldım. Yolda babama parayı uzattım ama istemedi. 27 yıllık hayatımda beni en çok şaşırtan 2-3 olaydan biri budur. İlk defa paramı almadı. Bana bir sigara al, gerisi kalsın sende dedi. Koşa koşa gittim, aldım sigarasını. Kalan paramı da okul açana kadar çatır çutur yedim. İlkokul son senem başladığında resmen salak gibiydim. Çevremdeki herkes ya bir dershaneye yazılmıştı ya da bütün yazı ders çalışarak geçirmişti. Ama ben elime kalem bile almamıştım daha. Annem babam o sene sınava geleceğimi bile bilmiyordu. Ama ablam sağ olsun çok yardım etti. Her gün okuldan gelip sıkılmadan ders çalıştırdı. Ve onun sayesinde iyi sayılabilecek bir liseyi kazandım. Geçen sene nah gelirim dediğim Sami abinin yanında 3 ay daha çalıştım. Ve bomboş geçirdiğim hayatımı tamamen değiştirecek olan liseme başladım. Sınıfa ilk girdiğim anı hiç unutmuyorum. Hani Hayat Bilgisi diye bir dizi vardı. Bilen illaki vardır. Tam benim liseye başladığım sene o da yeni başlamıştı. Ve acayip seviyordum. Benim sınıfımda oradaki gibi olacak, sürekli gırgır şamata falan sanıyordum. Ama ilk günden soru çözeninden tut, ilk dersten uyuyana kadar ne kadar sevmediğim tip varsa dolmuştu sınıfa. O kısa şoku atlattıktan sonra geçip boş sıraların birine oturdum ve sağa solu kesmeye başladım. O yaşıma kadar karı kız işlerine hiç bulaşmamıştım. Ama elimde olmadan sınıftaki kızları kesiyordum. Güzel kız var mı diye. Neyse zil çaldı, sınıfa erkek gibi bir kadın girdi. Yoklama almaya başladı. Bu her kaldırdığı öğrenciye baban ne iş yapıyor diye soruyordu. Ben işsiz güçsüz desem rezil olacağım diye sıra bana geldiğinde serbest meslek deyip geçiştirdim. Tanışma faslını atlattıktan sonra kafamı sırama gömdüm, milleti dinlemeye başladım. Hoca bir ara derin deyince o nasıl isim lan deyip kafamı kaldırdım. Ve hayatımı değiştiren kızı ilk kez orada gördüm. Hani filmlerde falan ilk görüşte aşk muhabbeti var ya, onlar hep yalan, inanmayın. Ben ilk gördüğümde içimden bu nasıl tip tıbına koyayım dedim. Öyle böyle bir haftayı geçirdik. Sorsanız kızın kaç kere sesini duydun diye, bir tek ilk gün kendini tanıtırken duydum. Onun haricinde ağzını bıçak açmadı. Ben de o sırada yavaştan arkadaş edinmeye falan başladım. Futboldan başka bir şey konuştuğumuz olmuyordu. Ama seviyordum ortamı. İlkokulda 8 senem saf gibi geçtiği için lise cennet gibi gelmişti. Hatta o yaşıma kadar karı kız işlerine bulaşmayan ben, sınıftan birine baya yazılmaya başlamıştım. Okulun ilk günleri benim için gayet iyi geçiyordu. Evdeki kavga gürültüyü bile artık umursamıyordum. Ablamın bir şey olmadığı sürece kime ne olduğu gram umurumda değildi. Onun da o sene üniversite sınavı olduğu için kimseyle uğraşacak vakti yoktu. Zaten okuldan kütüphaneye gider, akşama anca gelirdi. O zamanlar benim için en büyük eğlence futboldu. Şansıma da sınıfımda futbol konuşabileceğim kafa dengi çok insan vardı. Bana sorsalar şimdi o günlerle ilgili en çok özlediğiniz şey ne diye, kesinlikle bahçede çevirdiğimiz maçları, okul çıkışı koştura koştura gittiğimiz halı sahaları özlüyorum. Bir gün yine okuldan çıktık, koştura koştura maça yetişmeye çalışıyoruz. Yolun kenarında Gizem'i gördüm. Derin'le beraber bankların birine oturmuş boş etrafı izliyorlardı. İkisini de yan yana görünce cidden şaşırmıştım. Çünkü Derin'in bildiğim kadarıyla arkadaşı falan yoktu. Biz saf onları keserken Gizem buraya gel der gibi bir el salladı. Bizimkiler de beyler siz gidin ben yetişeceğim dedim. Hepsi bir ağızdan ooo hayırlı olsun filan bağırışmaya başladılar. Sizin de başınıza gelmiştir illaki. Oldum olası o bağırışmalara gıcık olurum. Utancımdan yerin dibine girmiş bir halde Gizem'in yanına gittim. Gizem sırıtarak nereye böyle koştura dedi. O ne zaman gülse benim için bir garip oluyordu. O zamana kadar doğru düzgün kızlarla muhabbetim olmadığı için ne zaman konuşsak benim elim ayağım
ayağım dolaşıyordu. Bir ton şey saçmalıyordum. Ayaküstü 2-3 dakika konuştuktan sonra ayıp olmasın diye derine ne haber dedim. Yüzüme bile bakmadan iyi dedi. Okul açılalı 3 aya geçmemişti ve konuştuğumuz tek cümle buydu. O öyle kısa kesince ben de uzatmadım. Gizem'e dönüp istiyorsanız siz de gelin maçı izlersiniz dedim. O zamanlar cidden iyi futbol oynuyordum ve aklım sıra Gizem'in de beni izleyip etkileneceğini düşünüyordum. Gizem olur deyip derine döndü. Ama derin yine yüzüme bile bakmadan Gizem'e olmaz anlamında kaş göz yaptı. İlk defa derine o gün acayip gıcık oldum. Onlara veda edip maça yetişmeye çalışırken bütün yol boyu derine sövüp durdum. O maçı kazandık mı hatırlamıyorum. Ama çok sevdiğim Tuncay Şanlı formam yırtılmıştı. O yüzden ne zaman hatırlasam bir küfürde formamı yırtan Rıdvan'a ederdim. Gel zaman git zaman biz Gizem'le daha yakın olduk. Öyle sevgili gibi değildik ama her şeyi konuşup gülüp eğlenebildiğim biri olmuştu. Bizimkilerin de Gizem'den hoşlandığını az çok hissettiğimden Gizem'le çok yakınlaşmaktan da korkuyordum onlarla aram bozulmasın diye. Derin o zamanlar Gizem ve şu an adını bile hatırlamadığım şişko kızı hariç kimseyle konuşmuyordu. Arada derste soru filan çözünce hocaya cevabını söylüyordu. Bizimkiler de konuşuyormuş lan diyordu. Hoca susturana kadar anıra anıra gülüyordu. Gizem ara sıra yanıma gelip şu kıza gülmeyin üzülüyor filan diyordu. Ama bilirsiniz o kadar erkek dalga geçecek bir şey bulunca kolay kolay bırakmaz. Biz de sıkılana kadar dalga geçtik. Bir gün beden dersinde yine maç yaparken yüzüme çok sert bir top yedim. Bu yaşıma kadar çok dayak yedim. Sağımı solumu kırdım ama ben o acıyı hiçbir yerde görmedim. Karizmaya çizilmemek için koştura koştura tuvalete kaçtım. Ama ağladım ağlayacağım. O derece bir acı var yüzümde. Yanıma gelenlere de yok bir şey ya iyiyim deyip başımdan savdım. Ama yüzümü hissetmiyorum. Biraz kendime geleyim diye sınıfa çıktım. Ve Deren'i tek başına sınıfta otururken gördüm. Beni görünce bir irkildi. Yüzünü falan kaçırmaya çalıştı. Ama utanmasın diye dönüp bakmadım. Ulan bu kız beden derslerine de mi çıkmıyor falan diye içimden geçirdim. Ama baktım ağlıyor. Hiç sesimi çıkarmadan sırama geçip oturdum. Bir iki dakika öyle sessiz sessiz oturduktan sonra maça inmezsem geyik geçerler diye düşünüp ayağa kalktım. Tam sınıftan çıkacakken Deren'e dönüp iyi misin diye sordum. Ama anında pişman oldum. Yine tersler diye. Kafamı çevirip tam gidecekken cılız bir sesle iyi değilim dedi. Cevap vermesine şaşırdım. Ama bir şey belli etmeden sessizce yanına gittim. Aylardır toplasan 2 kelime etmediğim kız ağlarken başında sap gibi bir dikildim. Hayatım boyunca iyi ki yapmışım dediğim şeylerden biri de budur beyler. İyi ki o gün o kapıyı açıp sınıftan çıkmamışım. İyi ki topun yamulttuğu ağzımdan o 2 kelime dökülmüş. Ve iyi misin diye sormuşum. Onun o ağlamaklı sesini duyunca maçı da unuttum. Yüzümün acısında. Aylardır sesini bile zor duyduğum kız gözümün önünde bebek gibi ağlıyor. Konuşurken yüzüme bile bakmayan kız kızarmış gözlerle gözümün içine bakıyordu. Gözlerinin güzelliğini ilk kez orada fark ettim. İçimde bir şey kıpır kıpır etti. Bir yandan kızın gözlerine bakıp diğer yandan oğlum Sinan saçmalama falan diye kendi kendime tartışırken geçip yanına oturdum. Bir taraftan hala tersler mi acaba diye düşünüp diğer taraftan da ulan bu kız güzelmiş ha diye kendi kendime konuşurken yine aynı cılız ses iyi değilim dedi. Ama bu sefer başka bir yere değil direkt gözlerimin içine bakıyordu. O öyle bakınca ben iyice kötü oldum. Anlatabilirsin istiyorsan dinlerim ben dedi. Ağzı iyice büzüldü ve yine dalga geçmeyesin deyip sessizce iç çekti. Keşke yerinde bir yarasaydı da içine girseydim. Bir daha da çıkmasaydım beyler. O kadar utandım ki tek kelime çıkmadı ağzımdan. Tüm o dalga geçtiğimiz derslere küfrettim içimden. Gizem yanıma gelip kız üzülüyor yapmayın dediğinde çok takmamıştım. Ama şimdi köpek gibi pişmandım. O lafından sonra uzunca bir süre ikimiz de konuşmadık. O ağladı ben dinledim. Bir ara ulan zil çalsa bile sınıfa gelse yanlış anlaşılacak şimdi diye düşündüm. Ama kim gelirse gelsin umurumda bile değildi. Sonra o utanca daha fazla dayanamadım ve utangaç bir sesle özür dilerim dedim. Yine derinden bir iç çekti. O ne zaman iç çekse benim içimden bir şeyler kopuyordu. Eliyle gözünü silip senin suçun değil boş ver dedi. O böyle gözümün içine baktıkça benim dilim hepten düğümleniyordu. Ama zar zor 2-3 kelimeyi bir araya getirip bana anlatabilirsin dinlerim dedim. Ama bir yanım hala tedirgin. Keşke Gizem olsaydı yanımızda falan diye geçiriyorum içimden. Derin yine derinden bir iç çekip anlatmaya başladı. Geçen sene başlamış her şey. Babası annesini aldatınca bunlar boşanmanın eşiğine gelmiş. O zamana kadar dert yüzü görmemiş kız. Bir anda kavganın gürültünün içinde kalınca haliyle bocalamış. Ben doğduğumdan beri o kavga gürültünün içinde olduğum için anlattıkları gayet normal geliyordu. İçimden buna mı bu kadar üzüldüm falan diyordum. Çünkü ben bütün çocukluğumu keşke annemle babam ayrılsa, babam bizden uzak olsa diye dua ederek geçirirdim. O yüzden onun anlattıkları benim hayalim gibiydi. Ama anlatmaya devam ettikçe aslında niye bu kadar üzüldüğünü anlamaya başladım. Derin'in de kendisinden 6 yaş büyük bir ablası varmış. Bu olaylar patlak verdikten bir 2 ay sonra ablasının lösemi olduğunu öğrenmişler. Kız zaten anne babası için üzülürken bir de ablası çıkınca hepten perişan olmuş. Ablasıyla ilgili kısmı anlatırken yine bir duraksayıp hıçkıra hıçkıra iç çekti. O iç çektikçe ben ablamı düşündüm. Kavga gürültüye alışkındım ama ablama bir şey olduğunu düşünmek bile beni bayağı etkiledi. O zamana kadar benim için hayaletten farkı olmayan o kıza şimdi şefkatle acıyarak bakıyordum. Bir ara sarılmayı bile düşündüm beyler. Omzumda ağlasını istedim. Bir şekilde
şekilde acısını paylaşmayı istedim ama yapamadım. Hepsini içime atıp saf gibi onu izledim. Her baktığımda bu kadar güzel olduğunu fark ettiğimde şaşırdım. Her baktığımda başka bir güzelliğini fark ettim. Öyle bir süre oturduktan sonra ne zaman istersen benimle konuşabilirsin. Ablan için de ne lazımsa yardım ederim dedim. Sanki edebilecekmişim gibi. İlk kez orada tebessüm ettiğini gördüm ve güldükçe daha da güzelleştiğini fark ettim. O günden sonra tek amacım onu bir daha ağlatmamak, aylarca fark edemediğim güzel yüzünü hep güldürmek oldu. Zil çalınca ikimiz de birden toplandık. Ben hala anlattıklarının etkisindeyken ben bir bizimkilere bakayım diye ayağa kalktım. Tam kapıya yönelmişken burnun kanıyor dedi. Yüzüne hafif bir gülümseme vardı. Ben de hafiften gülerek yıkarım dedim ve çıktım. Tuvalete girip tipime baktığımda ister inanın ister inanmayın kahkaha attım beyler. Topun etkisiyle ağzım resmen kaymıştı. Dudak şiş, burun kanıyor, araba çarpmış gibi bir halim vardı. Ulan ben kızın yanında bu tiple mi oturdum şimdi diye söylendim. Yüzümü iyice yıkayıp bahçeye bizimkilerin yanına indim. Evet arkadaşlar, 1. bölümün sonuna geldik. Yeni bölümlerin gelmesi için like'larınızı esirgemeyin. Ayrıca abone olup bildirimleri açarsanız yeni bölümlerden ilk sizin haberiniz olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, esen kalın.